Merhaba arkadaşlar. Bugün başımızın belası olan şu klozetlerdeki su kaçırma sorununu kökünden halledeceğiz. Çok uzun zamandan beri klozetteki su kaçırma sorununu çözemedim arkadaşlar. İnternetten bir sürü video izledim. Bu videoların da çoğunu denedim. Pahalı klozet iş takımları aldım. Yani şamandırasını, normal musluğunu, her şeyini değiştirdim. Sonra ucuzlardan aldım ama yine de hiçbir şekilde ben bu sıkıntıdan kurtulamadım. İnternette bazı videolar gördüm. Tuz ruhu döküyorlardı içerisine. Tuz ruhu döktüm. Neler yaptım ama bir türlü kurtulamadım arkadaşlar. Meğerse benim sorunum başkaymış. Çok kolay bir çözümü de varmış. Belediyeler yüksek katlardaki dairelere su çıkartabilmek için suyun basıncını bazı noktalarda yükseltmek zorunda kalabiliyorlar. Bu yüzden de bizim böyle elimizde bazı yerlerde su sızdırmalar, klozetteki böyle su kaçakları meydana gelebiliyor. O yüzden aslında bizim klozette hiçbir sıkıntı yok. Sadece bizim derdimiz basınçlarla ilgili. Su basınçlarını biz ayarlayabilirsek o zaman klozete hiçbir masraf yapmadan klozeti kullanabiliriz, su kaçağını önleyebiliriz. Evet, takacağımız cihaz bu. Ben Calde marka aldım. Bayağı kaliteli olduğunu söylediler. Bu suyun basıncını aşağıdaki alyan vida ile ayarlayabilen bir cihaz. Bu basınç düşürücüyü yerine takarken ok yönüne dikkat etmemiz gerekiyor. Ok yönü çeşmeyi gösterecek. Yani borudan bizim çeşmeye doğru bir su akışı olacak. Bu yüzden ok yönü önemli. Basınç düşürücüyü takabilmek için şöyle küçük bir maşon takmam gerekiyor. Teflon bandı sardıktan sonra az önce musluğu söktüğüm yere bu maşonu takıyorum. Maşonu güzelce sıktıktan sonra üzerine basınç düşürücü cihazı takacağım. Basınç düşürücü cihazı taktıktan sonra musluğu da basınç düşürücü cihazıma bağlayacağım. Ona da yine teflon bant sarıyorum. Sızdırmazlık için. Çeşmeyi de yerine takıyorum. Çeşmeyi yerine taktıktan sonra bu kez klozetin hortumunu bağlıyorum. En son bu işlemi yaptıktan sonra zaten başka yapacağım hiçbir şey yok. Yani bu kadar basit. Yani yıllardır benim uğraştığım, yapamadığım klozet kaçırma, su kaçırma problemini bu çözerse çok mükemmel olacak. Görüntü olarak biraz kötü olmuş olabilir. Çok çirkin değil ama yine de biraz görüntüyü bozuyor. Ama bu kesinlikle yapmamız gereken yani ben başka çözüm bulamadım. Bulduğum tek çözüm bu. Üstelik hepsinde denediğim halde bulduğum tek çözüm bu. O yüzden mecburen bu görüntüyü çekeceğiz. Şimdi ben musluğu açtım. Herhangi bir su kaçırma yok. Su kaçırma sesi de yok. Ben sifona basıyorum. Sifona bastığım zaman zaten suyun basıncının düşük olduğu belli oluyor. Çünkü ben bu şekilde sifona bastığım zaman çok şiddetli bir su akışı oluyordu. Bakın şu an şamandıranın sadece en dip noktasında olmasına rağmen suyu kesmeye başladı. Yavaş yavaş en sonunda hiç su kaçırmayacak. Önceden bu basınç düşürücü takmadan önce şamandıranın yarısına kadar geliyordu ve ondan sonra durdurmaya çalışıyordu ama o da yeterli olmuyordu, durduramıyordu. Mesela şu ilk önceki hali, bakın deli gibi su kaçırıyor. Bu da şimdiki hali. Hiç su kaçırmıyor. Hiç su sızıntısı bile yok. Gayet güzel bir şekilde. Bundan sonra su kaçırmayacak. Suyu israf etmeyecek. Yani bu zamana kadar büyük problem yaşadık. Ben bu sorunu hep çözmeye çalıştım ama dediğim gibi çözemedim. Sifonu değiştirdim. Şamandırayı değiştirdim. Musluğu değiştirdim. Her şeyi değiştirdim ama bir türlü çözüm bulamamıştım. Demek ki çözümü buymuş. Şimdi çözümünü bulduk. Eğer siz de benim gibi uğraşıyorsanız bu videoyu izledikten sonra siz de sorunu çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.